Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta kağıtlar yeniden dağıtılıyor ve oyun yeniden başlıyor. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 1-7 Mart haftalık burç yorumlarını yapacağım. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi 5 Mart'ta Mars'ın İkizler Burcu'na geçiş yapması olacak. Biliyorsunuz 2 ay boyunca Mars Boğa burcundaydı. Hepimiz doğum haritamızdaki Boğa burcunun etkilerini yaşadık. Değişimleriyle karşılaştık. Şimdi doğum haritamızdaki İkizler Burcu etkilerini yaşamaya başlayacağız. Değişimlerini kabullenmeye başlayacağız. Kuzey ay düğümünün etkilerini de daha fazla görmeye başlayacağız. Bu hafta Güneş ve Venüs Balık burcunda ilerleyecek. Bu da duyguların daha yoğun olacağını, daha yoğun olacağı bir haftayı işaret ediyor. Romantizm ve duygusallık konularını biraz abartabiliriz. Merkür Kova burcunda artık düz hareketine devam ediyor. İletişimle yoğun olacağımız, teknolojik alet ve sistemleri iletişimde daha fazla kullanacağımız, bunlarla ilgili yenilikleri hayatımıza katacağımız bir hafta yaşayacağız. Son zamanlarda teknolojik alet ve sistemlerde yaşadığımız sorunları da artık daha kolay çözeceğiz. Satürn ve Jüpiter de Kova burcunda ilerliyor. Eğitim alanında kendimizi geliştirme konularında sınır tanımadan çılgınca projelere fırsat tanımamız gerekiyor. Çılgınca hayaller kurmamızda da işaret ediyor. Ancak bu hayallere ulaşmak için gökyüzü disiplinli ve azimli olmamız gerektiğini de işaret ediyor. Son senelerde dünyanın gündeminde küresel ısınma var. Son aylarda da kuraklık konuları çok gündeme geldi. Ancak 2021 ve 2022 senelerinde rüzgarla ilgili, suyla ilgili konular o kadar fazla olacak ki kuraklık yerine seller, hortumlar, toprak kaymaları daha fazla konuşacağız. Mayıs ve Haziran aylarında bunu daha fazla göreceğiz. Mayıs ve Haziran ayları 2022'de yaşayacağımız hava şartlarıyla ilgili bize işaretleri de verecek. Mayıs ve Haziran aylarında bunu da hafızalarımıza kaydedeceğiz. Mars bu hafta ortasından itibaren İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Basın yayınla, iletişimle, eğitimle, uzun yolculuklarla, medyayla, pazarlama konularıyla, lojistikle ilgili alanların daha fazla konuşulduğunu görmeye başlayacağız. Kuzey ay düğümünün etkilerini de göreceğiz. Bu alanlarda dünya genelinde yeniliklerin daha fazla karşımıza çıkacağını göreceğiz. Yeni sistemler ve yeni konuların konuşulduğunu daha fazla göreceğiz. Mart ve Nisan ayları için dünya geneline bakacak olursak, İsrail 2 ay para konusunda yeniliklerle karşımıza çıkacak. Parasal olarak yeni bir sistemi bize anlatmaya da çalışabilir. Fransa ülke içinde değişiklikler yaşamak zorunda kalacak. Yurt dışından bazı baskılarla karşılaşabilir. Farklı ülkelerle seyahat konusunda anlaşmalar yapacak. Azerbaycan artık daha fazla konuşulacak. Ülke içinde yeni yasa konuları gündeme gelebilir. Liderlerle ilgili konularda gündeme gelebilir. Sosyal mecralarla ilgili yeni yasalar da çıkabilir. Amerika ülke içinde hukuksal değişimleri yapmaya devam edecek, yapmak zorunda kalacak. Ülke içinde ve ülke dışında görüşmeler çok fazla yapılacak. Bu görüşmeler hukuksal ve yasalar konusunda değişimleri de zorlayacak. Amerika'da çocuklar ve gençlerle ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Bu ülke içinde bazı değişimleri de tetikleyebilir. Ülkemizde iç siyaset ve yönetimde değişimler olacak. Bu ülke içinde tartışmaları da çoğaltacak. Yeni yasa konularında görüşmeye başlanacak ancak bu konular Mayıs sonunda netlik kazanabilir. Ülke içinde depresif durumlar da yaşanacak. Ülke içinde tartışmalar kavgalara dönüşebilir. Ülkemizde ekonomiyle ilgili 2 ay zor bir süreç yaşanacak. Hemen her alanda ekonomik yeni arayışlar ve yenilenmeler sürekli tartışılacak. Bunlarla ilgili yeni kararlar da çıkartılabilir. Ülkemizde yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, seyahatle ilgili, yabancı ülkelerle ilişkiler konularında yeni kararlar alınacak. Turizmle ilgili yabancı ülkelerle yeni kararlar alınacak. Bu kararlar uygulanmaya başlanacak. Turizm hareketlenmeye başlayacak. Özellikle önümüzdeki bir ay uzun yolculuk planları daha fazla yapılmaya başlanacak.
Ülkemizde bu hafta çocuklar ve gençlerle ilgili konular daha fazla gündeme gelecek. Yurt dışındaki gençler ve çocuklarla ilgili duygusal zamanlar yaşanacak. Özellikle çocuklar konusunda duygu sömürüsü yapıldığına da şahit olabiliriz. Önümüzdeki 2 ay çocuk ve gençlerle ilgili kayıplar da gündeme gelebilir. Türkmenistan 2 ay finansal olarak zor bir süreç yaşayacak. Bu ekonomik krizleri de işaret ediyor. Bu krizler ayaklanmalara ve toplu kayıplara da, toplu insan kayıplarına da neden olabilir. Ülke içinde sağlık konuları da daha fazla konuşulmaya başlanacak. Siz de hangi ülkede videolarımı izliyorsanız ve hangi ülkeyle ilgili bilgiler almak istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sonraki videolarda bunlara da yer verebilirim. Şimdi 1-7 Mart arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 aylık süreç hafta ortasında tamamlanacak. Hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Ocak ve Şubat aylarında para konularını sürekli konuştunuz. Bazen olumlu, bazen olumsuz para konuları oldu. Parayla ilgili ani değişimler yaşadınız. Bu hafta ortasından sonra artık gündeminiz değişiyor. Ama parayla ilgili ani gelişmeler önümüzdeki 5 sene gündemimizde olmaya devam edecek. Buna da dikkat etmelisiniz. Bu hafta ortasından sonra çevrenizdeki kişilerle olan ilişkileriniz daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde 2 ay sınanacaksınız. Onların hayatındaki değişimlere şahit olacaksınız. Sizin hayatınızdaki yerlerini sorgulayacaksınız. Bazen tartışmalar yaşayacaksınız. Bazen sizden uzaklaştıklarını da göreceksiniz. Bu hafta mistik konularla, psikik güçlerle, astrolojiyle, sanatla, doğaüstü olaylarla daha fazla vakit geçireceksiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli bu hafta. Bunu da değerlendirmelisiniz. Özellikle kardeşleriniz, akrabalarınız ve yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili sezgileriniz size yol gösterecek. Bu hafta psikolojinizi kontrol etmek biraz zor olabilir. Şimdiden enerjinizi yenileyecek konulara odaklanmalısınız. Sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz. Farklı kitap okuyabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz yeni teknolojik aletlerle çalışmalar da yapabilirsiniz. Hayvanlarla vakit geçirebilirsiniz. Sulak yerlerde, suyla ilgili alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Bunlar enerjinizi yenileyecektir. Bu enerjiye bu hafta çok fazla ihtiyacınız olacak. Bu hafta sosyal hayatınızdaki yoğunluk, sosyal mecralardaki yoğunluk, iletişim araçlarındaki yoğunluk algılarınızı biraz yoracak. Bu hafta algılarınızı toplamanız biraz zor olacak. Yeni iş arayanlar bu hafta basın yayınla ilgili, medya ile ilgili, iletişimle ilgili, lojistikle ilgili, pazarlama ile ilgili alanlarda işler bulabilirsiniz. Yeni başlangıçları da önümüzdeki hafta yapabilirsiniz. Basın yayınla ilgili, medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda çalışanlar bu hafta çok yoğun olmaya başlayacaksınız. Eğer sabrederseniz de başarılı olacaksınız, ödül kazanacaksınız, işinizde terfi de edebilirsiniz. Sabredemezseniz işinizden ayrılma konusu gündeme gelebilir. Hafta boyunca duygusal olarak yoğun olacaksınız. İlişkilerinizde duygusal paylaşımlar çok fazla yapacaksınız. Duygusal patlamalarda yaşayabilirsiniz. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Bunu da burada belirtmek istedim. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. Son aylarda sizi üzen konular varsa ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Son aylarda ilişkinizde mutluluk olduysa, mutlu bir ilişki yaşadıysanız evlilik kararı da alabilirsiniz.
Hafta başında partnerinizle güzel vakit geçirmek için de uygun olacak. Duygusal ve romantik zamanlar için plan yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda da bulunabilirsiniz. Hafta başında duygusal hayatınızla ilgili başlangıçlar söz konusu olacak. Bu konuda hızlı karar alıp hızlıca uygulayacaksınız. Yine hafta başında işinizle ilgili ortaklık kararı da alabilirsiniz. Bu konularda bitişler ve başlangıçlarda yaşayacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizde ortak projeleri başlatmak için de haftanın ilk günleri uygun olacak. Hafta ortasında borç alacak konularıyla meşgul olacaksınız. Yeni yatırım konuları için parasal harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında medya ile, lojistikle, iletişimle, pazarlama ile ilgili konularda parasal yatırımlar yapma konularında görüşmeler yapacaksınız. Yeni banka kredisi konusu da gündeme gelebilir. Hafta sonunda uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Bu konularda yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Haftanın son gününde işle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Bu yeni başlangıçlarla ilgili görüşmeler olabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 aylık süreç bu hafta ortasında tamamlanıyor. Şimdi geçmiş 2 ayın gerginliklerinizi üzerinden atma zamanı başlayacak. Yeniliklere yer açma zamanı başlayacak. Hafta ortasına kadar son aylarda üzerine çalıştığınız konuları hızla toparlayacaksınız. Bu konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu da sizi biraz yoracak ve bunaltacak. Ama artık son hamleler, işlerinizi toparlayın. Artık son 2 ayın meyvelerini yeme zamanı başlıyor. Bu hafta para konuları daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Son 2 aydır emek verdiğiniz konulardan para kazanma zamanınız başlıyor. 2 ay boyunca nasıl para kazanırım, parayı nasıl değerlendiririm, bunları düşünmeye başlayacaksınız. Bununla ilgili araştırmalar yapmaya başlayacaksınız. Yeni yatırım konularında araştırmaya da başlayacaksınız. Ev veya gayrimenkul alımı içinde bazı planlar yapabilirsiniz. Ancak bunlarla ilgili Temmuz'dan sonra daha kolay işlemler yapabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralardaki işlerinizde parlayacaksınız. Bu alanlarda başlangıç yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Güzel enerjileri kullanabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal zamanlar yaşayacaksınız. Arkadaşlarınızın duygusal hayatındaki değişimlerde onların yanında olacaksınız. Bu hafta işlerinizde arkadaşlarınızdan çok destek alacaksınız. Bu destek özellikle size parasal kazançlar da sağlayacak. Eğitim hayatında olanlar yeni arkadaşlar, yeni bir sosyal çevre kazanacaksınız. Bu arkadaşlar uzun süre sizin hayatınızda olacaklar. Yeni aşk arayanlar arkadaş ortamlarında, sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu ilişki duygusal olarak başlayacak. Romantik ortamlar içinde bu hafta fırsatlar yaratacaksınız. Yeni iş arayanlar iletişim, lojistik, medya alanlarında, finans, yemek, estetik departmanlarında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta iş konusunda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sizi biraz yoracak. Buna da sabretmelisiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işi olanlar bu hafta bu işlerinizden daha fazla para kazanacaksınız. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında psikolojiniz sizi biraz zorlayabilir. Sağlığınıza daha özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Bu var olan sağlık sorunlarınıza çözüm olabilir ya da yeni bir sağlık konusu olabilir.
Sırt, ayak, eklem ağrıları hafta başında karşınıza çıkabilir. Bunlara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Son aylarda aldığınız kararları uygulayacaksınız. Evlilik planlarınızı hafta ortasında tamamlayabilirsiniz. Organizasyonlarınızda ani gelişmelere de hazır olmalısınız. Hafta ortasında ilişkinizle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Aniden evlilik kararı alabilir, aniden boşanma kararı alabilirsiniz. Ancak bu kararlardan da vazgeçebilirsiniz. Hukuksal konularda varsa bunlara dair yeni gelişmelerin haberlerini de hafta ortasında alabilirsiniz. Haftanın son günlerinde de bu konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evinizle ilgili, işinizle ilgili büyük değişimleri de hafta ortasında yapabilirsiniz. Haftanın son günlerinde ev alma, ev satma, gayrimenkul alım satımı konularıyla meşgul olacaksınız. Bunlarla ilgili yeni yatırım konuları karşınıza çıkabilir. Haftanın son gününde uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 aylık süreç hafta ortasında tamamlanacak. Şimdi son 2 ayın gerginliklerini üzerinizden atma zamanı başlıyor. Son aylarda psikolojiniz sizi biraz zorladı, sıkışmış, daralmış gibi hissettiniz. Bu hafta bunları artık geride bırakacak ve yeniliklere yer açacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakmalısınız. Zaten Aralık 2020'den beri hayatınıza sürekli yeni konular eklendi. Bunları da algılamaya çalıştınız. Şimdi bunları toparlayacaksınız. Bu hafta ortasından sonra zor bir süreç yaşayabilirsiniz. Şimdiden buna hazırlıklı olmalısınız. Hayatınızda yeni gelişecek olaylar çok fazla olacak. İlişkilerinizde değişimler yaşayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde çok fazla yeni başlangıçlarda yaşayacaksınız. İşinizle ilgili yeni konular gündeme gelecek. Bu yeni bir işe başlama olabilir. İşinizde yeni bir konu olabilir. İşinizde terfi olabilir. İşinizden ayrılma konusu da olabilir. Bu hafta iş konularında kafanız biraz karışacak. Yeni iş arayanlar bu haftadan sonra kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta iş konusunda sürekli düşünceler içinde olacaksınız. Özellikle geçen bir ay neler yaptınız? Daha fazla ne yapabilirsiniz? Bunları düşüneceksiniz. 13 Mart'tan sonra da işle ilgili yeni başlangıçlar çok fazla yapacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki 2 ay evlilik ve ayrılık konularında sonuçları göreceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle de tanıştırabilir. Evli ve ilişkisi olanlar bu hafta gergin durumlar olacak. Mümkün olduğunca tartışmalardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Sabırlı olmalısınız. Ani tepkiler verebilirsiniz. Bu da sorun yaratabilir. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Eğitim hayatında olanlar bu haftadan sonra daha fazla yoğun olacaksınız. Bu hafta sınavlarınız varsa sabırlı olursanız büyük başarılar kazanacaksınız. Eğitim hayatında olanlar şanslı bir dönemdesiniz. Özellikle teknolojik alet ve sistemleri eğitimle ilgili konularda kullanırsanız daha başarılı olacaksınız. Bu hafta eğitim konuları çok yoğun, sabrınızda zorlanacak gibi görünüyor. Bu ay sonuna kadar hayattaki her şey size zor gelecek. Sabrınız hemen her alanda sınanacak. Bunu bilirseniz daha sabırlı olursunuz. Eğer sabırlı olursanız da daha başarılı olursunuz. Bu hafta yurt dışı ile ilgili konularda telefon görüşmeleri çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerden yeni fırsatlar yakalayacaksınız. Bu konular önümüzdeki 2 sene hep gündeminizde olacak. Bu hafta uzun yolculuklarla ilgili görüşmeler de çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerden sonra uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz.
Yine bu hafta işlerinizden para daha fazla kazanacaksınız. Bu da işlerinize yenilik katmak için güzel bir enerji olacak. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Bu kararları da uygulayabilirsiniz. Aşk hayatınıza yenilik katmak, yeni aşka başlamak için, yeni aşkı bulmak için haftanın hafta başı uygun olacak. Algılarınız açık olsun. Bunu değerlendirebilirsiniz. Evlilik planlarınızı veya organizasyonlarınızı hafta boyunca yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç yapabilirsiniz. Hafta başında çocuklarınız veya çocuklarla ilgili konularda da yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Yeni bebek haberini alabilirsiniz. Evinize yeni bebek gelebilir. Çocuklarla ilgili yeni konuların haberlerini de alabilirsiniz. Çocukları ilgilendiren işler yapıyorsanız onlarla ilgili yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar uzun vadeli bir işin başlangıcı olacak. Hafta ortasında sağlık konuları gündemimizde olacak. Sağlığınızla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında psikolojiniz, sağlığınız, eğitim konuları ve uzun yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı konular, büyük değişimleri başlangıcı olacak. Çok ani kararlar almaktan ve uygulamaktan kaçınmalısınız. 2 ay bu konular zaten hep gündemimizde olacak. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen işle ilgili veya eğitimle ilgili haber bekleyenler hafta ortasında bu haberleri alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu özel ilişkinizle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Bu görüşmeler sizin hayatınızda yeni bir kapı açacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda özellikle finans konularında çok bunaldınız. Bunlardan dersler çıkarttınız umarım. Önümüzdeki 2 sene finans konuları hep gündemimizde olacak. Borç alacak konuları hep gündemimizde olacak. Ancak borçlarınıza çözüm üretmekte çok pratik olacak. Özellikle bu sene sonuna kadar borçlarınıza çözüm üretmek konusunda şanslı olacaksınız. Bu hafta özellikle yurt dışı, uzun yolculuklar ve eğitim alanlarında yeni hayaller kurmaya başlayacaksınız. Bu konular daha fazla karşınıza çıkacak. Bu konularda parasal fırsatlar da karşınıza çıkacak. Yurt dışından, uzak yerlerden, eğitimle ilgili konulardan parasal beklentileriniz varsa bunlarla ilgili haberleri bu hafta alabilirsiniz. Bu paralar elinize de geçebilir. Bu hafta ortasından sonra sürekli düşünceler içinde olacaksınız. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz bunları düşüneceksiniz. Hayaller kuracaksınız. Hedefler belirleyeceksiniz. Mayıs ve Haziran aylarında hayatınızda büyük değişimleri de gerçekleştireceksiniz. Son 2 senedir hayatınıza katılan yenilikleri kabullenmekle geçirdiniz. Geçmiş hayatınızı değiştirmek zorunda kaldınız. Karşınıza çıkan yenilikleri kabullenmek zorunda kaldınız. Mayıs ve Haziran aylarında kabullendiğiniz yeniliklerle hayatınıza yeni bir düzen kuracaksınız. Bunlara dair hayalleri de Mart ve Nisan aylarında kuracaksınız, düşüneceksiniz. Eğitim hayatında olanlar bu hafta eğitim konularında yoğun olacaksınız. Ya işinizle ilgili ya eğitim hayatınızla ilgili ya da yeni konularla ilgili eğitimler almaya başlayacaksınız. Bu eğitimler sizin hayatınızda yeni kapılar açacak. Bu hafta gökyüzündeki mistik enerjiler çok fazla. Mistik konularda, psikik güçlerle ilgili alanlarda, psikolojiyle, astrolojiyle ilgili alanlarda eğitimler de alabilirsiniz. Bu eğitimler sizin hayatınızda yeni pencereler açılmasına da neden olacak.
Zaten 2020 ortasından beri bu konularda daha fazla ilgilenmeye başlamıştınız. Son aylarda yaptığınız çalışmaları, araştırmaları aklınızda toparlayacaksınız. Buna göre devam mı yoksa tamam mı diyeceksiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, yurt dışı ile ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Romantik ve duygusal bir ortamda yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar bu hafta çok yoğun olacaksınız. İşlerinizde parlayacaksınız. Başarılar kazanacaksınız. Daha fazla para kazanma fırsatını yakalayacaksınız. Bu hafta borç alacak konularla ilgili çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde yeni yatırımlar da karşınıza çıkacak. Pratik çözümler de üreteceksiniz. Mars ve Satürn burcu Yengeç burcu olanlar yeni işinizle ilgili, yeni projenizle ilgili sözleşmeler, anlaşmalar da gündeminizde olacak. Bunlar uzun sürmeyebilir ama 2 sene boyunca işle ilgili sözleşmeler, anlaşmalarda başlangıçlar ve bitişler hep olacak. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Ben videolardaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında evinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evinizde büyük tadilatlar yapmak için yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar sizin için büyük bir değişimin başlangıcı olacak. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili de yeni konular gündeme gelecek. Onlarla ilgili evinizde değişiklikler de yapabilirsiniz. Haftanın başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlerden haberler alabilirsiniz. Bu haberler duygusal olarak sizi çok etkileyecek. Hafta ortasında çocuklarla daha fazla zaman geçireceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Çocuklar, gençler, uzak yerler, eğitim, finans konuları, miras konuları, bunların ortak olduğu bazı durumlar karşınıza çıkabilir. Bu olumlu da olabilir, olumsuz bir durumda olabilir. Hafta sonunda aşk hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda duygusal zamanlar için planlar da yapabilirsiniz. Partnerinizle uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Hafta sonunda sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili konuları biraz abartabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 aydır işle ilgili konularda sürekli mücadele ettiniz. Bu hafta ortasına kadar da iş konularını toparlayacaksınız. İşten ayrılmak mı istiyorsunuz? Yeni işe başlamak mı istiyorsunuz? Yeni bir iş yeri mi açmak istiyorsunuz? İşinize yenilik mi katmak istiyorsunuz? Bunları bu hafta ortasına kadar toparlayacaksınız. Artık işlerinizi yoluna koyacak ve sosyal hayata katılmaya başlayacaksınız. Yeni sosyal çevrelere katılacaksınız. Yeni arkadaşlar edineceksiniz. Yeni sosyal alanlarda vakit geçirmeye başlayacaksınız. Kendinize daha fazla zaman ayıracaksınız. Yeni kitaplar okuyacaksınız. Kendinizi yenileme fırsatlarını da bulacaksınız. Son aylarda ilişkilerinizi de sürekli sorguladınız. Sürekli bir sonuçlar çıkarmaya çalıştınız. İlişkilerinizle ilgili hep bir sonuç arayışı içinde oldunuz. İlişkilerinizi artık olduğu gibi kabulleneceksiniz. Önümüzdeki 2 sene ilişkiler konusunda zaten hep sınanacaksınız. Bu yüzden ilişkilerinizi çok fazla sorgulamayın. Anın değerini yaşayın bence. Bu hafta yeni yatırımlara, yeni ev ve arabaya, yeni parasal kazançlar yaratma konularına odaklanacaksınız. Bunlar için hayaller kurmaya başlayın. Bunlarla ilgili kazançlı fırsatları da yakalayacaksınız. Bu hafta borç alacak konuları da gündeminize gelecek. Borçlarınızı ödemek de kolay olacak. Yeni fırsatlar karşınıza çıkacak.
İlişkilerinizle ilgili konularda bu hafta parasal harcamalar çok fazla yapabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, lojistik, medya, pazarlama departmanlarında yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. İşi olanlar işlerinizi geliştirmek için yeni medya konuları, iletişim konuları, pazarlama konuları ve lojistik konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda 2 ay yenilikleri işlerinize katabilirsiniz. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sizi biraz yorabilir. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili de görüşmeler yapacaksınız. Evinize yeni teknolojik alet ve sistemleri de katabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu da arkadaş ilişkilerinizde gerginlikler yaratabilir. Daha anlayışlı olmalısınız. Yoksa ilişkiniz bozulabilir. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili yeni konular gündemimize gelebilir. Onların duygusal hayatlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konularda onların yanında olacaksınız. Hafta ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili plan yapabilirsiniz. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, evde değişiklikler yapmak için bu hafta uygun olacak. Hafta ortası uygun olacak. Evinize dair yenilikleri gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında eviniz, eşiniz, aileniz, işinizi ilgilendiren ortak bir konuda ani büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu değişimi yıllarca hatırlayacaksınız. Bu olumlu da olabilir, olumsuz bir konu da olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili de yeni konularda hafta ortasında gündemimizde olacak. Onlarla ilgili değişimler de yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuk planlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Bu yolculukta beklenmedik durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onlarla duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Hafta sonunda aşk ilişkinizde yeni konular karşınıza çıkacak. Yeni aşk başlangıcı da söz konusu olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Geçen hafta artık bazı konuları netleştirdiniz, bazı sonuçları aldınız. Şimdi bu sonuçlara göre hayatınızda yeni bir düzen kurmaya başlayacaksınız. Son aylarda hayatınıza sürekli yenilikler katıldı. Sağlığınız sizi zorladı, psikolojiniz sizi zorladı. Şimdi onları geride bırakma ve yeni başlangıçlar yapma zamanı başladı. Yeni ilişkiler, yeni birliktelikler, yeni aşk ve evlilikler konusunda hayaller kurmaya zamanı başladı. İlişkilerde yenilenme zamanı başladı. İlişkiler, aşklar, evlilikler, işler ve eğitim konuları bu haftaya çok fazla şey sığdıracaksınız. Her şeye yeni adım atacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı yapacaksınız. Kalbiniz aniden çarpıp hemen yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Bu hafta duygusal hayatınızdaki konularda da çok yoğun olacaksınız. Aşk konusu hafta boyunca hep gündeminizde olacak. Duygularınızı paylaşmanız daha kolay olacak. Partnerinizle birlikte duygusal zamanlar daha fazla yaşayacaksınız. Romantik planlar da yapabilirsiniz. İşinizle ilgili ortaklık konuları da gündeme gelecek. Birlikte projeler geliştireceğiniz yeni kişilerle tanışacaksınız. Ortak yapacağınız işlerde güneş gibi de parlayacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta çok uygun olacak. Bu fırsatları da değerlendirmelisiniz.
Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle iş bulabilirsiniz. Bu hafta yapacağınız iş görüşmelerinde yapacağınız konuşmalara dikkat etmelisiniz. Eğer iş görüşmelerinde sabırlı olursanız daha başarılı olacaksınız. İş konuları 2 ay sürekli gündemimizde olacak. Yeni işe başlamak, iş yerini değiştirmek, işte departman değiştirmek, işten ayrılmak. Bu konularda değişimler 2 ay boyunca karşınıza çıkacak. Bunlara dair hedeflerinizi belirlerseniz istediğiniz gibi sonuçları da alabilirsiniz. Önümüzdeki 2 ay işlerinize yeni gelişmeleri katmak daha kolay olacak. Medya ile ilgili, iletişimle ilgili, pazarlama ile ilgili, lojistikle ilgili konularda yenilikleri işlerinize daha kolay katabileceksiniz. Bu hafta sağlık konularıyla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerden çıkan sonuçları biraz abartabilirsiniz. Sağlık konusunda aslında şanslı olduğunuzu bilmelisiniz. Daha önceki videolarda söyledim. Bu sene sonuna kadar bütün videolarda da söyleyeceğim. Sağlık konusunda siz şifacı olarak atandınız. Hem kendi sağlığınızla ilgili hem çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili siz şifacı olacaksınız. Şifa bulacak ve şifa dağıtacaksınız. Önümüzdeki 2 sene sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektöründe işler hep karşınıza çıkacak. Bu işlerle ilgili planlarınız varsa bunların gerçekleşeceğini göreceksiniz. Bu alanlarda çalışanlar çok yoğun olacaksınız. Hatta bu alanlarda başarılarınızla ön planda olacaksınız. Yeni keşifler yaparak toplumlarda ön planda olacaksınız. Eğitim konularıyla ilgilenenler önümüzdeki 2 sene sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektörüyle ilgili alanlarda eğitimler alabilirsiniz. Bu alanlardaki eğitimlerinizde başarılı olacaksınız. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de detay yazılı olarak göndermeye çalışıyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında parasal konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Yeni parasal kaynaklar karşınıza çıkabilir. Olumlu para konularıyla ilgileneceksiniz. Evinizle ilgili alışverişler içinde hafta başında biraz fazla para harcayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı hafta boyunca da tamamlayacaksınız. Hafta ortasında kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatlarına da yeni konular gündeme gelecek. Onların bu değişimlerinde onların yanında olacaksınız. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla yeni iş konuları da konuşabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için planlar da yapabilirsiniz. Hafta sonunda evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili değişimler yapabilirsiniz. Hafta sonunda uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Partnerinizle birlikte uzun yolculuk planları yapabilirsiniz. Hafta duygusal olarak yoğun bir hafta olacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Hafta sonunda ebeveynlerinizle vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 aydır hem maddi anlamda hem psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiniz. İçinizde büyük bir enerji vardı. Bunu dışa nasıl vuracağınızı arayıp durdunuz. Yatırım fikirleri geliştirdiniz. Yeni yatırımlar yaptınız. Parasal olarak da fazla harcamalar yaptınız. Çocuklarla ilgili harcamalar yaptınız ya da aşk ilişkinizle ilgili harcamalar yaptınız. Bu da sizi parasal olarak biraz zor duruma düşürdü. Ama artık bu hafta ortasından sonra bu konular geride kalacak. Oturup bunları düşünme fırsatı bulacaksınız. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Bu hafta sağlık konuları da gündeminizde olacak. Büyük sorunlar olmasa da psikolojik olarak biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Bunu olumlu yöne çevirmek sizin elinizde olacak.
Sanatla ilgilenerek, uzun yolculuklar yaparak, değişik tarzda kitaplar okuyarak zaman geçirebilirsiniz. Deniz gibi, göl gibi sulak yerlerde gezinti yaparak sağlığınızı ve psikolojinizi düzeltebilirsiniz. Mistik konularla, psikik konularla, psikolojiyle ilgili daha fazla ilgilenerek de vakit geçirebilirsiniz. Sezgilerinizi kullanarak da sağlık konusunda hem kendinize hem çevrenize şifacı olabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili konularda bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz. Bu işlemlerinizde bu hafta başarılı olabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Bu da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Eğitimle ilgilenenler bu haftadan sonra yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Yabancı dil öğrenmek daha kolay olacak. Eğitim konularında yeni buluşlar, yeni keşifler zamanı olacak. Eğitimle ilgili konularda yeni araştırmalar da yapacaksınız. Haziran 2020'den beri eğitimle ilgili konularda artık geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiğini anladınız. Eğitimle ilgili yeni konular, yeni alanlar, yeni fırsatlar hep karşınıza çıktı. Mart ve Nisan aylarında bu yenilikleri hayatınıza daha kolay katacaksınız. Sürekli yenileneceksiniz. Eğitim konularında zor bir süreçte yaşayacaksınız. Eğer sabırlı olursanız büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa son aylarda bunlarla ilgili de sürekli karşınıza yenilikler çıktı. Şimdi bu yenilikleri daha kolay kabulleneceksiniz ve iş hayatınızı düzene koyacaksınız. Mart ve Nisan aylarında uzun yolculuklar da çok fazla yapacaksınız. Buna dair hayallerinizi kurun, hedeflerinizi kurgulayın, uzun yolculukların tadını çıkartın. Son haftalarda aşk konusunda iletişimde sorunlar yaşadıysanız bu hafta aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu sorunları çözeceksiniz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda da görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın sağlık konuları da gündeme gelebilir. Büyük sorunlar olmayacak ancak bazı kontrolleri yapmanız ve dikkatli olmanızda fayda var. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Hafta boyunca yeni konular sürekli gündemimize gelecek. Özellikle aşk ve çocuk konusunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bunlara dair net kararlar alacaksınız. Aşk ve çocuk konularında uzun yolculuklarda gündemimize gelmeye başlayacak. Hafta başında eğitimle ilgili konularda güçlü olacaksınız. Sınavlarınız varsa, görüşmeleriniz varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Para, aşk, çocuk, uzun yolculuklar, eğitimle ilgili konular, yurt dışı ile ilgili konularda ortak bir durum gerçekleşecek. Bunların kombinasyonuyla ilgili yeni bir gündeminiz başlayacak. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Ani duygu değişimleri de yaşayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Ev, aile, ebeveynler, ilişkiler konusu son 2 ay sizi çok fazla yordu. Kararlar almak zorunda kaldınız. Kayıplarınız oldu, kazanımlarınız oldu. Değişimler yaşadınız. Evlilik, boşanma, ayrılık konuları karşınıza çıktı. Şimdi bunları geride bırakma zamanı olacak. Bu konulardan öğrendiklerinizi bu hafta kendi içinize sorgulayacaksınız. Yeni öğretiler kazanacaksınız. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Ani gelişmelerin haberini de alabilirsiniz.
Evle ilgili yeni yatırım konularında da görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerin sonuçları 2 ay içinde karşınıza çıkacak. Hafta ortasında buna dair net konular olacak. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular bu hafta çok fazla gündeminizde olacak. Onların hayatında bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler parasal konularla ilgili de olabilir. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yatırım fırsatları da karşınıza çıkabilir. Bu hafta bunları değerlendireceksiniz. Çocukları ilgilendiren alanlarda iş yapanlar bu hafta bu işlerden çok parasal kazançlar sağlayacaksınız. Çocukları ilgilendiren alanlarda yaptığınız işlerde yeni konularda gündeme gelecek. Bu hafta para konularını çok konuşacaksınız. Alacaklar verecekler listesini sürekli yenileyeceksiniz. Borç alacakla ilgili yeni konular karşınıza çıkacak. Yapacağınız yatırımlar nedeniyle de kredi alabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu hafta çok hareketli olacak. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. İlişkinizi evlilik kararıyla sonuçlandırabilirsiniz. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal olarak yoğun bir hafta geçireceksiniz. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Romantik ve duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar finansla ilgili, iletişimle ilgili, lojistikle ilgili, yatırım konularıyla ilgili, banka işleriyle, çocuklarla, görsel sanatlarla ilgili konularda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlerde önümüzdeki hafta başlangıç yapabilirsiniz. Bu hafta evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde ciddi kararlar alacaksınız. Hukuksal konularınız da varsa bunlar 2 ay gündeminizde olacak. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ruhsal hayatınızla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Sanatsal çalışmalar yapanlar, psikolojiyle ilgili işi olanlar ve hukukla ilgili işi olanlar bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Enerjinizi yenilemek için de mistik konularla, psikik güçlerle, gizli gizemli konularla ilgili yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. Duygusal hayatınızla ilgili, eşinizle ilgili, evinizle ilgili, ortaklık konularıyla ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, ailenizle ilgili konuları toparlayacaksınız. Bu hafta ortasını her zaman hatırlayacaksınız. Hayatınızla ilgili 2 ay boyunca değişimlerde yaşayacaksınız. Hafta sonunda parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Beklediğiniz para elinize gelecek. Yeni para konuları da gündeme gelecek. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Aralık 2020'den beri bütün hayatınızda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bunları kabullenmek bazen zor oldu. Bazen kabullendiniz ve hızlı çözümler üretmek zorunda kaldınız. Bu hafta bunları daha kolay kabulleneceksiniz. Şimdi ilişkileriniz ve evlilik konularında hayatınıza düzen kurma zamanı. Mart ve Nisan aylarında eviniz, evliliğiniz, ilişkilerinizle ilgili yenilikleri hayatınıza katacaksınız. Bu hafta eviniz, ebeveynleriniz, aileniz ve evliliğinizle ilgili duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Yoğun duygular yaşayacaksınız. Bazen duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Ani duygu değişimleri de yaşayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu organizasyonda çok fazla duygusal paylaşımlar yapacaksınız. Ev almak, ev satmak, evde büyük tadilatlar yapmak, ev taşımakla ilgili değişimleri de bu hafta yapabilirsiniz. Bu konularda güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız.
Bekarlar bu hafta yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu tanışma yeni bir ilişkiye dönüşebilir. Bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. İşinizle ilgili görüşmeler de yapacaksınız. Bu görüşmelerden sonra işinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Bu hafta uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Eviniz, aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklarda yapabilirsiniz. Yeni iş arayanlar gayrimenkul alanlarında, hukuksal alanlarda, dekorasyonla ilgili alanlarda, pazarlamayla ilgili alanlarda, lojistikle, medyayla ilgili alanlarda yeni bir iş bulabilirsiniz. Bu işlere başvuru yaparsanız önümüzdeki hafta başlangıçta yapabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu Yay burcu olanlar bu haftadan sonra işlerinizde çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi çok bunaltacak. İşinizi değiştirmek de isteyebilirsiniz. Yoğunluğa sabrederseniz işinizde terfi alabilirsiniz. Büyük başarılar da kazanabilirsiniz. Bu hafta kardeşleriniz, komşularınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmelerde çok fazla yapacaksınız. Önümüzdeki 2 sene yeni komşularınız olacak. Farklı kültürlerden, farklı yaşlardan, farklı karakterlerde komşularınız olacak. Bazen komşu ilişkilerinizle sınanacaksınız. Buna da dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde gergin durumlarda yaşayabilirsiniz. Ama yeni komşularınızdan da çok şey öğreneceksiniz. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda işi olanlar bunlarla ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Bunlarla ilgili kazançlar sağlamaya başlayacaksınız. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Yeni sosyal alanlarda bulunabilirsiniz. Bu alanlarda yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatında bazı değişimlerin haberini de alabilirsiniz. Hafta ortasında mistik konularla ilgili, psikik güçlerle ilgili, ilişkilerinizle ilgili ortak bir konuda yenilikler karşınıza çıkabilir. Bu yenilik önümüzdeki 2 ay sürekli gündeminizde olacak. Hafta ortasında enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kalbinizin daraldığını hissedebilirsiniz. Nefes terapileri yapabilirsiniz. Sanatla ilgili, psikolojiyle ilgili alanlarda yenilikler de hafta ortasında karşınıza çıkacak. Bunlarla ilgili yapacağınız başlangıçlar da uzun vadeli olacak. Hafta sonunda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Enerjiniz çok yüksek olacak. İkili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Evlilik planı olanlar hafta boyunca organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hafta sonunda partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Güzel bir duygusal olarak yoğun, güzel bir hafta geçireceksiniz. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 ayda çocuklarla ilgili konular sizi çok yordu. Çocuklar veya çocuklarınızdan çok şey öğrendiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmek zorunda da kaldınız. Bazen karamsar durumlarla karşılaştınız. Bu haftadan sonra artık bu konular geride kalacak. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular artık sizi üzmeyecek. Bu hafta sağlık konusunda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Sizin sağlık konularınız karşınıza çıkabilir veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlıkla ilgili kendinizi yenilemeniz ve kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Sağlık alanında araştırmalarda yapmaya başlayacaksınız. Geçen 2 ay aşk hayatınızla ilgili konularda da sizi çok yordu. Kararlar almak istediğiniz aşk hayatınızla ilgili ancak alamadınız. Şimdi bunları geride bırakacaksınız. Bırakmak zorundasınız.
Yeni konulara odaklanmalısınız. Kendinize daha fazla odaklanmalısınız. Kendi hayatınızın önemini daha iyi anlayacaksınız. Bu hafta arkadaşlarınızın sağlığıyla ilgili gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Bu durumda onun yanında olabilirsiniz. Bu durum sizin psikolojinizde bozabilir. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, basın yayınla, medya ile, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu işlere başvuru yapsanız da önümüzdeki hafta cevaplar alabilir ve yeni işe başlayabilirsiniz. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, yemekle ilgili alanlarda, finansla ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda, basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili alanlarda işleri olanlar bu hafta çok yoğun çalışacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlamalısınız. Bu yoğunluk sizi çok bunaltabilir. Bu işlerinizde değişiklikler de yapmanız gerekebilir. Bu hafta para konularında görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Para konusunda şanslı bir haftada olacaksınız. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle duygusal zamanlarda yaşayacaksınız. Onların hayatındaki güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Çok fazla duygusal paylaşımlar yapacaksınız. Yeni aşk arayanlar, akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Duygusal bir ortamda güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir ilişki başlangıcı olacak. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işinizle ilgili yeni gelişmeler olacak. İş konularında yoğun olacaksınız. İşinizle ilgili karşınıza çıkacak olan yenilikler bu aydan sonra sizin daha yoğun olmanıza neden olacak. İşi olmayan ve iş arayanlar hafta başında görüşmeler yapabilirsiniz. Bu görüşmelerden başarılı olacaksınız. Bu görüşmeler işle ilgili başlangıçları da işaret ediyor. İşle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir iş başlangıcı olacak. Eğitim hayatında olanlar, sınavları olanlar hafta başında eğitimle ilgili konular gündeme gelecek. Eğitimle ilgili sınavlarınız varsa hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda işi olanlar bu işlerinizde yeni konular karşınıza çıkacak. Hayvanları ilgilendiren sağlık konuları da hafta ortasında gündeme gelebilir. Hafta ortasında arkadaşlarınızın sağlıklarıyla ilgili haberler de alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de hafta ortasında plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda mistik konularla, dinsel konularla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Biraz depresif durumlar olabilir. Enerjinizi yenilemek için farklı aktiviteler de yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son 2 senenin psikolojik baskısı artık bitti. Son haftalarda kendinizi özgür kalmış gibi hissetmeye başladınız. Bu özgürlük artık sizin hayatınızda hep olacak. Geçmişteki günleri artık unutacaksınız. Para konularında şanslı bir dönemdesiniz. Beklemediğiniz anda, beklemediğiniz yerlerden para gelişleri olacak. Bu haftada parasal olarak güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Siz plan yapmayı sevmeyen birisiniz. Ancak Satürn sizi bu konuda 2 sene biraz eğitecek. Hayatın tesadüf ve şanstan ibaret olmadığını bazen size gösterecek. Ama siz yine de hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri hayal etmeye devam edin. Özellikle bu sene sonuna kadar hayalleriniz sizin hayatınızı değiştirmenize yardımcı olacak. Neyi hayal ettiğinize de dikkat edin.
Olumlu ya da olumsuz yanlarını da düşünün. Çılgınca hayallerinizle gerçek olacağını düşünün. Ona göre de hayal kurun. Bu hafta ortasından itibaren aşk hayatınızla ilgili sınanmalar yaşamaya başlayacaksınız. Son aylarda aşkta aniden başlayan konular gündemimize gelmişti. Şimdi bu konuları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Mart ve Nisan aylarında aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Eğer aşk ilişkiniz yoksa 2 ay yeni aşk konuları da karşınıza çıkacak. Bu hafta yeni yatırım konuları da gündeminizde olacak. Karşınıza çok güzel fırsatlar çıkabilir. Bunları da değerlendirmelisiniz. Bu sene sonuna kadar elinize hep para gelecek. Bu paralar elinize hep gelecek sanacaksınız. Bu paralar aniden elinizden de gidebilir. Bu yüzden yatırım fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Özellikle bu konuda Mayıs ve Haziran'da hatırlatmalar yapacağım size. Mayıs ve Haziran'da elinize daha fazla para gelecek. Şimdiden o paraları yatırıma nasıl dönüştüreceksiniz? Bunu hayal etmeye başlayın. Bu hafta daha fazla topluluk önünde olacaksınız. Bu sizi biraz zorlayabilir. Eğer sabrederseniz bunlarda başarılı olacaksınız. Sanatla ilgilenenler, sanat camiasında olanlar önümüzdeki 2 ay bu konularda sınanacaksınız. Eğer sabrederseniz başarılar kazanabilirsiniz. Bu başarılar size parasal kazançlar da getirecek. Önümüzdeki 2 ay çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konular sürekli karşınıza çıkacak. Onların hayatındaki değişimlere şahit olacaksınız. Bu değişimler sizin de hayatınızda değişiklikler yapmanıza neden olacak. 2 ay çocuk ve çocuklarla ilgili parasal konularda da değişimler yaşayacaksınız. Çocukları ilgilendiren alanlarda işleriniz varsa 2 ay boyunca bu işlerde yoğun olacaksınız. Eğer sabrederseniz bu işlerde başarılı olabilirsiniz. Bu işlerden para kazanmak 2 ay daha kolay olacak. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında yurt dışı ile alakalı planlarınız varsa bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yurt dışı ile ilgili yeni planlar da yapabilirsiniz. Bu planlarınızı da uygulayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar hafta başında yeni konular gündeme gelecek. Yabancı dil eğitimi almak isteyenler buna dair başlangıçları hafta başında tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında işinizle ilgili yeni konuların haberlerini alabilirsiniz. İşinizle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu hafta işte başarılı olacağınız zamanlar çok fazla olacak. Hafta ortasında işinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerde başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 1-7 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta ortasından itibaren ebeveynleriniz ve aile konusunda değişimler yaşamaya başlayacaksınız. Ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma konuları gündeme gelecek. Bunlarla ilgili büyük değişimler yaşayacaksınız. Eski yaşam alanınızdan farklı alanlar karşınıza çıkacak. Başka şehir, başka ülkede yaşama konuları 2 ay gündeminizde olacak. Bunları da gerçekleştireceksiniz. Önümüzdeki 2 ay sürekli uzun yolculuklarda yapacaksınız. Bu yolculuklarda farklı kişilerle de tanışma fırsatı bulacaksınız.
Bu hafta Güneş burcunuzda, enerjiniz hala çok yüksek. Bu da hayatınıza katacağınız değişimleri kolayca gerçekleştireceğinizi işaret ediyor. Bu hafta kafanızı toparlayacaksınız ve yeni başlangıçlara artık hazır olacaksınız. Önümüzdeki haftadan sonra da yeni bir hayata başlangıç yapacaksınız. Bu hafta aşk hayatınızda güzel konular olacak. Bütün gezegenler aşkta sizi destekliyor. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Yeni aşk başlangıcı da olabilir. Algılarınız açık olsun. Duygusallığı yüksek bir hafta olacak. Sanki dokunsalar ağlayacaksınız. Duygularınızı her an dışarı aktarma ihtiyacı duyacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili bu hafta değişim haberlerini de alabilirsiniz. Ebeveynlerinizle bu hafta daha fazla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Onlarla ilgili konularla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Sabırlı olursanız hızlı çözümler üretebilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Önümüzdeki 2 ay evlilik planı olanlar sorun olmadan bunları tamamlayacaksınız. Son aylarda işlerinizle ilgili kafanız karıştı. Eski işinizle ilgili kafanız karıştı. Bazı yenilikler katma düşünceleri içine girdiniz. Ya iş alanınızı değiştirmek, ya iş yerinizi değiştirmek, ya departman değiştirmek. İşinizle ilgili değişiklikler yapmak konusunda sürekli düşünmeye başladınız. Geçen 2 ay işinizle ilgili medya, iletişim, pazarlama, lojistik konularında değişiklikleri iş hayatınıza kattınız. Ya bu alanlarda yeni işler buldunuz, ya çalıştığınız işlerde bu alanları kattınız. Bu hafta bu konuları toparlayacaksınız. Bu hafta ortasından sonra işinizle ilgili yeni planlarınız gündeme gelmeye başlayacak. Daha çok ev, dekorasyon, gayrimenkul alım satımı yapılan alanlardaki işler dikkatinizi çekmeye başlayacak. Bu alanlardaki işlerde daha yoğun olacaksınız. Bu hafta duygusal hayatınızla ilgili araştırmalar yapacaksınız. İçinizdeki enerjinin sebeplerini araştırmak isteyeceksiniz. Bu da sizin karşınıza yeni pencereler açacak. Mistik konularla, psikik güçlerle daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Bu hafta sezgileriniz çok kuvvetli. Dileklerinize ve isteklerinize dikkat edin. Ne isterseniz olacak. Bunun için isteklerinizi içinizde her an canlı tutun. Yıllık danışmanlık talepleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. 1-7 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında özellikle finansal olarak sizi zorlayan konularda yeni çözümler üreteceksiniz. Yeni kredi konuları gündemimize gelebilir. Yeni yatırım konuları gündemimize gelebilir. Miras konuları da gündemimizde ise bunlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Hafta başında yeni anlaşmalar, sözleşmeler de gündemimize gelebilir. Bunlarla ilgili işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı ile bağlantılı konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Lojistikle, eğitimle, basın yayınla, medyayla ilgili konularda ani değişimlerde yaşayabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda hafta ortasında yenilikler karşınıza çıkacak. Hafta boyunca eğitimle ilgili konularda başarılı olacaksınız. Uzun yolculuk planlarınızı da hafta boyunca tamamlayabilirsiniz. Hafta sonunda işinizle ilgili yenilikler karşınıza çıkacak. Bunu değerlendirirseniz işle ilgili büyük bir başlangıçta yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.